Merhaba, başlıktan ve yanındaki arkadaşlardan da anladığınız üzere bugün fıstık ezmesi konuşacağız. Bu benim epeydir yapmak istediğim bir videoydu çünkü fıstık ezmesi benim gerçekten bu hayatta en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Belki de en başında geliyor. Sizlere yakın zaman önce en sevdiğiniz fıstık ezmelerini sordum. Daha önce Türkiye'de çok fazla fıstık ezmesi yoktu. Son birkaç senedir çok fazla var. Dolayısıyla sizin tercih ettiğiniz, en çok satın aldığınız, en çok sevdiğiniz 4 tane fıstık ezmesini aldım. Ve bugün bunları karşılaştıracağız. Karşılaştırırken de fiyat, içerik, kıvam ve tat olarak 4 faktör kullanacağız. Tabii tat birazcık kişisel ama geri kalan 3 faktörü objektif olarak birbiriyle karşılaştırabiliyoruz. Öncelikle iyi fıstık ezmesine biraz onu konuşalım. Benim için iyi fıstık ezmesi tabii birazcık tattan bağımsız. Çünkü tat kişisel bir tercih. Fakat iyi fıstık ezmesi aslında içinde %98 ila 99 hali yer fıstığı olan, %1 ila %2 de tuz olan bir ürün. Fakat piyasadakilerin tabii hepsi aynı şekilde değil, hepsi böyle değil. Göreceksiniz zaten birazdan da. Öncelikle yarışmacıları biraz tanıyalım. İlk deneyeceğimiz fıstık ezmesi Jif olacak. Jif benim ilk göz ağrım. Fıstık ezmesiyle ilk Jif'le tanıştım. Babam Ankara'daki bilen bilir Amerikan pazarı vardır bir tane. Oradan bulup getirmişti. Zaten o zamandan beri fıstık ezmesi en favori ürünlerimden bir tanesi. İkincisi Calve. Calve tabii birçok ürün üretiyor. İşte hardaldan, ketçaptan ve haliyle fıstık ezmesi de gördüğünüz gibi. İkinci olarak bunu değerlendireceğiz. Bir diğeri Tuğba. Bu yerli bir kuru yemişçi. Onlar da bence iyi bir iş çıkarmışlar, zaten bundan bahsedeceğim. Son olarak da Fitnat. Bu da yine yerli bir ürün. Bunu da daha çok böyle spor camiasında tercih edildiğini görüyorum bir süredir. O yüzden bunu da aldım. Jif'le başlayalım ve fiyatla başlayalım. Ama burada ufak bir şey söyleyeyim. Tabii hepsinin gramajı farklı olduğu için fiyatlarını karşılaştırabilmek adına 100 gramı baz alacağım. Ve fiyatları da Migros fiyatları olacak. Farklı yerlerde farklı fiyatlar olabilir. Aşağı yukarı bir fikir verecektir. Jif'in 100 gramı 8,79 lira. Bu 4 ürün arasından aslında en pahalı olanı bu. İçerikleri konuşalım. Aslında kısa bir süre öncesine kadar Jif'in içeriklerine baktığınızda ilk gördüğünüz şey yer fıstığı değildi. Bunu değiştirmişler veya Türkçe tercümesini de değiştirmişler. Ama Jif'in içinde %93,3 yer fıstığı var. Fakat buna ilaveten içinde şeker var, bir takım bitkisel yağlar, kanola yağları, palm yağları gibi katkı maddeleri var. Tabii katkı maddelerinin olması benim çok tercih etmediğim bir şey. Ama aynı zamanda da katkı maddeleri olan fıstık ezmelerinin kıvamı her zaman daha kolay yenilebilir, daha iyi görünen bir kıvamda oluyorlar. Jif, Amerika'da bulabileceğiniz fıstık ezmelerine en yakın fıstık ezmesi sayılabilir. Gerek kıvam bakımından ama daha önemlisi parçacık boyu bakımından. Diğer fıstık ezmelerini denerken de göreceksiniz. Parçacık boyları Türkiye'de üretilen fıstık ezmelerinde genelde çok ince ve çok küçük parçalar. Halbuki Jif'inkilerin çok daha büyük parçalar olduğunu görüyorsunuz. Benim kesinlikle tercih ettiğim bu. Bir diğer şeye daha değinmek istiyorum. Türkiye'de satılan fıstık ezmelerinin muhtemelen kavurma usulü sebebiyle tat olarak biraz daha farklı Amerika'dakilerden. Bu yine o Amerika'daki tada en yakın olan bu fıstık ezmesi. Gerçekten çok lezzetli bir fıstık ezmesi. Eğer ki içindeki bir iki tane, belki demeyeyim ama birden çok kötü içeriği dert etmiyorsanız gerçekten çok lezzetli. Calve'ye geçiyorum. Calve... Evet. Calve 8,57 lira. Bu da onu aslında ikinci en pahalı fıstık ezmesi yapıyor bugünkü seçkide. Üstelik açması da en zor fıstık ezmesi şu anda bu oldu. İçerik olarak Calve'nin içinde %80 fıstık var. Bu gerçekten düşük bir rakam. İçinde çok fazla ek madde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla benim için tercih etmemek için bir sebep. İçinde yine şeker, kanola yağı gibi bir sürü şey var. Kıvam olarak krem kıvamına sahip. Doğal fıstık ezmeleri illa bu kıvamı ilk açtığınızda göremiyorsunuz. Üstünde yağ birikmesi, yani bu fıstıkla yağın ayrıştığını görüyorsunuz. Dolayısıyla kıvam olarak çok böyle ideal duruyorsa muhtemelen içinde katkı maddesi olduğuna dair bir fikir veriyordur size. Tadı çok bana hitap etmiyor. Birincisi, parçacıkları benim için biraz fazla küçük. Ben bahsettiğim gibi Jif'teki gibi biraz daha büyük parçacıklar seviyorum. Bu tam niye oluyor bilmiyorum. Parçacıklar bunun içine sonra ekleniyor. Acaba onu mu yapmıyorlar? Veya çok küçük mü parçalar ekliyorlar? Emin değilim. Ama bence bir yerlerde bir yanlış var.
Fıstığının tadından veya kavurma usulünden tadında da bir kabuğuyla kavrulduğunu düşündüren bir tat, bir kıvam var, bir aroma var. Evet, en ideal fıstık ezmelerinden biri benim için şu anda değil. Üçüncü fıstık ezmesi Tuğba. Bunu yenice keşfettik biz ama bir süredir üretim yapıyorlar anladığım kadarıyla. Yerli bir kuru yemişçi Tuğba. Fiyatıyla başlayalım. Bunun fiyatı 5.33 lira 100 gramı için. Ki bu onu bu dörtlü arasındaki en ucuz, en uygun fiyatlı fıstık ezmesi yapıyor. Kıvamı fena değil. Yine kremimsi bir kıvam ama yine de yağın ayrıştığını görüyoruz biraz daha. Tam beklendiği kadar, en doğal fıstık ezmelerinde olduğu kadar ayrışmıyor. Dolayısıyla bu bana acaba içeriğinde başka bir şey var mı diye düşündürüyor. Fakat diğerlerine kıyasla çok daha fazla ayrışma olduğunu görebilirsiniz. İçerik olarak bunun içinde %98 yer fıstığı, %2 de tuz var. Ki bu benim için hem tat hem iyi fıstık ezmesi, sağlıklı fıstık ezmesi, doğru fıstık ezmesi olmakta iyi bir yere koyuyor Tuğba'yı. Benim en sevdiğim. Nesrin de en sevdiğiymiş. Bence tadı düzgün bir damak temizleyici. Bence tadı çok güzel. Amerika'dakilerle aynı tat değil. Bu Türk fıstığı ya da Türkiye'de üretilen fıstık ezmesinin daha kendine has bir tadı var. Bunda da o var. Fakat bence gerçekten güzel. Fıstıkların parçacık boyu bence çok daha iyi, çok daha büyük parçacıklar var bunun içinde de. O yüzden benim için iyi bir yerde Tuğba. Şimdi son fıstık ezmemiz Fitnat. Fitnat yine kavanozu açmanın bir kriter olsaydı en zor olacak fıstık ezmelerinden biri olurdu. Fiyatla ama biz kendi kriterlerimize devam edelim. Fitnat'ın 100 gramı 7.21 TL. Bu onu 3. en pahalı fıstık ezmesi yapıyor bu grupta. Galiba açamayacağım. Açtım. Şimdi birazcık içerik konuşalım. Fitnat %100 yer fıstığı. Dolayısıyla içinde tuz yok. İçinde ek madde olmaması iyi. Ama ben %1, %2'lik bir tuzu arıyorum fıstık ezmesinde. Çünkü bence tadıyla ilgili ciddi bir fark yaratıyor. Şimdi biraz kıvam konuşalım. Fitnat'ın kıvamı diğerlerine kıyasla gerçekten farklı. İlk açtığınızda kavanoz buna benziyor. Bu ayrışma aslında mesela gidip işte bunun neyse fıstık ezmesinin esas yeri Amerika'ysa aldığınızda özellikle organik bir fıstık ezmesi alırsanız aşağı yukarı böyle oluyor. Yani o fıstık zamanla yağından ayrışıyor, yağ yukarı çıkıyor. Dolayısıyla epeyce bir karıştırmak gerekiyor. Bunun şöyle bir dezavantajı var. Yemeğe devam ettikçe kavanozun alt taraflarında mesela daha kuru kısımlar olabiliyor eğer iyi karıştıramazsanız. İçinde daha fazla ek madde olanlarda bu sorunu yaşamıyorsunuz ama şu görüntü, hadi bu birazcık yağlı, fazla yağlı, daha az oluyor genelde. Ama doğru bir fıstık ezmesi aldığınıza dair bir fikir veriyor. Karıştırırken gördüğüm bir şey var. Hemen ona değineyim. Üstteki fıstıklar, yani şunu söylemiştim. Fıstıklar daha sonra ekleniyor fıstık ezmesine eğer parçacıklı seviyorsanız. Onlar da haliyle daha sonra eklemişler. Karıştırmamışlar muhtemelen. Fakat ekledikleri fıstık parçacıkları benim için birazcık fazla küçük. Hala karıştıramadım. Epeydir uğraşıyorum. Hakikaten fazla yağlı. Peki elimden gelen tüm gayreti gösterdim, artık bu kadar idare etmek zorunda. Bu kıvam birazcık sulu benim için. Tam karışmadığı için olabilir. Biraz daha karışsa, içindeki kuru kısımlar biraz daha yağlansa daha iyi bir kıvama belki gelir. Şunu tabii görüyorum. Fıstık miktarı çok fazla. Bu kötü bir şey değil, güzel bir şey. Sadece küçük fıstıklar, o birazcık benim için tatsız. Sanki böyle parçalanmış gibi. Tadı kötü değil, hatta güzel ama birazcık fazla yağlı. Diğerlerine kıyasla da mesela Tuğba'ya kıyasla da biraz daha yağlı. Şimdi hepsini bir arada değerlendirdiğimizde bunların iki tanesinin biraz daha gerçek fıstık ezmesi olduğu, daha doğal fıstık ezmesi olduğunu söylemek mümkün. Özellikle ne yediğinize dikkat ediyorsanız, ne yediğiniz sizin için önemliyse tercih edeceğiniz fıstık ezmesi bence burada Tuğba ve Fitnat, içerikleri bakımından özellikle. Diğer ikisine daha ziyade sofra fıstık ezmesi diyebiliriz. Eğer böyle daha tatlı, daha kıvamlı bir şey seviyorsanız bence Jif veya Calve'yi tercih edebilirsiniz. Şimdi bunu böyle iki şekilde gruplayabiliriz ama bir bütün olarak kendi içinde dörtlüyü değerlendireyim ve bir sıralama yapmaya çalışayım kendi tercihlerime göre. Benim için bence burada birinci sıraya Tuğba geliyor. Hem tadı, hem kıvamı, hem içeriği, hem fiyatı, çünkü gerçekten en ucuzu bunların arasında, hem de parçacıkların boyutu olarak bence en iyisi Tuğba oldu. İkinci sıraya ben Fitnat'ı koyacağım. Bunun sebebi de içeriğinin diğerlerine kıyasla daha iyi olması. Benim tercihim daha temiz içerikli ürünler tüketmek. O yüzden ikinci sıraya Fitnat'ı koyuyorum.
Ama dediğim gibi birazcık çok yağlı. Onun dışında da çok küçük parçacıklı ama en azından içindeki fıstık miktarı, yani parçacık bakımından fıstık miktarı oldukça bonkör, oldukça bol. Şimdi sofra fıstık ezmeleri diye ayırdığımız ikiliye gelelim. Bu ikisini karşılaştırdığım zaman sanırım benim için ağır basan Jif. Bunun sebebi de bir, içerik olarak daha fazla fıstık ezmesi olması. Dolayısıyla daha az katkı maddesi var. Kıvamı ve tadı bence çok daha güzel Calve'ye göre. Fiyatı azıcık daha pahalı ama aşağı yukarı 22 kuruş falan gibi bir fark var bu 100 gramda. Bence Calve'yi almaya değmeyecek. Bu sıralamada Calve 4. sıraya geliyor. Kötü değil ama alternatifleri arasında çok daha iyi seçenekler var. Dolayısıyla benim tercihim o olmaz en azından. Hem içindeki fıstık miktarı az, kimyasal miktarı fazla, hem de pahalı diğer alternatiflerin. İyi alternatiflerine kıyasla da pahalı. Jif'le arasında 22 kuruş gibi bir fiyat farkı var. Bence değmeyecektir. Dolayısıyla sofra fıstık ezmesi alacak olsam da herhalde Jif'i alırdım. Bugünkü video bu kadar olsun. Eğer bu dörtlü haricinde sizin tercih ettiğiniz farklı fıstık ezmeleri varsa aşağı yazarsanız mutlu olurum. Ayrıca bu dörtlüyle ilgili de görüşleriniz, fikirleriniz varsa onları da aşağı yazabilirsiniz. Gitmeden likelayabilirsiniz. Umarım bu video size de faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Güzel, bildiğin fıstık ezmesi. Bu olmamış. Bu ne yaptınız? Olmamış bu. Bunun çok sulu bir kıvamı var. Sadece yağını yedin. Fıstığını akıtıp yağını yediğin için olabilir mi? Türk fıstığı yorumuna katılıyorum. Ama güzel. O yüzden bu ve cif. Diğerleri güzel değildi.